Burada ateş yakmak yasak, nargile içmek yasak diyor. Balık tutmak yasak, kaykaya binmek yasak diyor. Balıklara yem vermek yasak, köpek gezdirmek yasak, çadır kurmak yasak, bisiklet sürmek yasak, yüksek sesle müzik dinlemek yasak. Singapur'un gemi oteli varsa Doha'nın da Raffles oteli var. Alışveriş merkezi Venedik'e benziyor. Starbucks'ı çok severler genelde. Genelde full dolu olur. Burada protesto etmişler ve kimse yok. Buranın fiyatı tek kişi. Gece ama adamlar gündüze çevirmişler neredeyse yolları. Vay, vallahi çok güzel yapmışlar İnce Adası'na. Işıl ışıl. Kendimi GTA Vice'de sandım yani. Doha'da bu tür araçları her yerde görebiliyorsunuz. Bir tane daha Corvette geçiyor şimdi. Abi Porsche eyvallah. Lamborghini eyvallah. Ferrari eyvallah. Kardeşim bu Rolls Royce ya. Yollar, oha, giden arabaya bak. Katar'ı ben böyle beklemiyordum açıkçası. Katar beni şaşırttı. Herkese Katar'dan, Katar Havalimanı'ndan selamlar. Biz Katar'a geldik. Havalimanına indik. Havalimanı oldukça büyük, temiz ve gelişmiş bir havalimanı bizi karşıladı. Pasaportta sorun yaşamadım. Hemen pasaportu uzattım ve geçtim. Bana sordu, otel var mı dedi. Var dedim ama görmek bile istemedi. Direkt tamam dedi. Hop, bir tane etiket yapıştırdılar damga yerine. Onunla birlikte Katar'a girmiş bulunmaktayım. Şimdi ben burada araç kiralamıştım. Araç ofisi nerede? Yani nereden teslim alacağım onu araştırıyorum şimdi. Burada sim kartı da sordum ve sim kartlar oldukça pahalı. 1200 liraya falan geliyordu 20 GB. Ben kendi hattımı açar kullanırım artık. Şimdi araç kiralayacağım, bakayım bir. Ofisi bulmaya çalışıyorum. Şimdi Türkiye'de hava oldukça soğuk. Yani Bursa'da falan donuyorduk, titriyorduk. Kar yağmıştı Uludağ'a, daha yeni yağdı. Şimdi Katar'a geldik. Böyle dışarıda bir soğuk bir hava bekliyormuş gibi oluyorsun ama sıcacık hava karşılıyor seni. Şimdi araç kiralama ofiste karşıda gözüküyor budget. Evet, hava güzel. Ama çok böyle ölümcül sıcak değil ha. Zaten hep kışın gelin buralarda. He, çok böyle bunaltıcı bir sıcak yok. Güzel bir sıcak var ya, böyle rahatsız etmeyen bir sıcak var. 2 gün Katar'da olacağız. Katar'ı 2 gün boyunca gezeceğiz, dolaşacağız. Size de gördüğümüz, yediğimiz, içtiğimiz her şeyi çekip anlatacağız bakalım. Aracımızı bir teslim alalım, ondan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Aha, burada. Hello. Şimdi aracı teslim almaya doğru ilerliyoruz. Ödemesini falan yaptım. Zaten daha önceden yapmıştım ben. Sadece bir kredi kartından bir depozito aldılar. O da size teslim ettikten sonra bir 20 gün sonra yatıyor en geç. Saat 4 oldu şu anda. Herhalde bu saatten sonra bir otele falan gitmeyiz. Şehir merkezine falan ulaşmam demek saati belki 5-6 yapacak. Yani birkaç saat içinde değmeyebilir. Arabayı olmadı. Şu anda böyle 24 saat açık McDonald'slar falan oluyor. Onların otoparkına çekip 3-4 saat uyusak yarın çıkarırız. Ondan sonraki gün içerisinde bir otel rezervasyonu yaptırdım. Otele doğru ilerleyeceğiz. Normalde biz buraya gecenin saat 1'inde inecektik ama uçak rötar yapınca sabah 4'e kaldık. Şimdi o arabayı alma, şehir merkezine gitme falan bu 5'i bulur. Bakalım, ilerliyoruz. Araçta Toyota Camry. Ha, okay. Thank you. Thank you. Thank you sir. Evet, kiraladığımız araba bu arkadaşlar. Toyota Camry. Gayet güzel bir araç. Bize oldukça yeter bu. Şimdi bunun sağına soluna bakacağım. Vuruğu, çiziği, kırığı var mı? Arkadaş onları not alacak şimdi burada. Şimdi onunla beraber bakacağız araca. Aracımızı teslim aldık. Sapasağlam. Toyota Camry yalnız çok iyiymiş ya. Yani arabanın gidişinden anlıyorsun, böyle ağırlığı var bir arabanın. Otomatik vites verdiler bu arada. Herhangi bir ekstra bir sigorta, kasko, hiçbir şey yaptırmadım. Sadece kiralama bedelini ödedim. 2 günlük için ben bu aracı mesela 1187 liraya kiraladım. Şimdi şehir merkezine doğru ilerliyorum. Yalnız şu soldaki mor direkleri görüyorsunuz değil mi? O kadar çok fazla var ki, az önce bir dönemeçteydim mesela, uçsuz bucaksız. Şehrin herhalde merkezine kadar bu mor direkler sizi götürüyor neredeyse. Çok fazla var. Dün akşam burada uyuduk. Ya akşam dediğim sabah saat 6 mıydı neydi artık arabayı biz buraya çektiğimizde. 6'da falan arabayı buraya çektik biz. Burada dedik ki hadi bari birkaç saat uyuyalım. Saat şu anda 8.30. 2,5 saat falan uyumuşuz. Şöyle bir yerde kaldık. Ama araba çok rahattı ya valla. Şimdi hakkını vereyim, koltukları çok rahattı. Yatırdım koltuğu var ya, 10 numara uyumuşum valla. Kendime geldim. 2 saat falan uyuduk işte. Biraz toparladık. Bugün gezeriz, dolaşırız. Bugün bir otele rezervasyon yaptım.
Akşam da gideriz. Bu sefer daha rahat bir şekilde tam uykumuzda alırız. Ertesi gün daha da iyi gezeriz. Bakalım, Katar'da ilk günümüz başlıyor. Daha şimdi kalktım ya, şimdi uyandım. Şöyle bir yerdeyiz, sahildeyiz. Şimdi şuradan bir kahve alırız. Bir kendimize geliriz. Özlem günaydın. Günaydın canım. Uyuyabildim rahat. Valla çok iyi uyudum ben. Sen bıraksan da uyurdum. Vallahi ben de uyudum ya. Araba harbiden rahattı yani. Güneş vurması şuradan var ya, daha da uyurduk belki ha. Arabayı çevirdi ya. Koltukları böyle yatırdık. Uyuduk ya. Oh. Sıcak oldu bir de şey. Camları da çok az açmışız. Camları da evet çok az açtık dediğin gibi. Sağlamadım. Şöyle bir gökdelenlerin arasında uyuduk arkadaşlar. Ama Katar oldukça güvenli. Herhangi bir problem yok öyle. Kilitledin mi? İçiniz rahat olsun. Kilitledim. İçiniz rahat olsun. Herhangi bir problem yaşamazsınız Katar'da. Bakalım şimdi kahve alacağız. Şimdi kahve aldık. Costa diye bir yerden soğuk kahve aldık. Dedik bunları bir içelim, hem de günün programını yapalım. Hem de bir kendimize gelelim dedik. Şimdi kahveleri içeriz. Ondan sonra artık Katar'ı gezmeye başlarız. Ne yaparız? Para bozdurmamız lazım. Parayı hiç bozdurmadık. Ne de olsa her şey kart geçiyor diye. Bir para bozdururuz. Ondan sonra Katar'ın gezilecek yerlerini gezmeye başlarız. Dolaşırız. Elim geldiğince de size her şeyi çekmeye çalışacağım. Bakalım, umarım sorunsuz bir süreç olur. Çünkü uçuşumuz hiç normal olmadı. 4 saat bir rötar yedik. Bakalım, umarım Katar'da bir sorun yaşamayız. Şimdi biraz daha dinleniyoruz. Kendimize geliyoruz. Şöyle bir sahildeyiz. Sahili bir gezelim dedik bari. Gece arabayla gezdim sokaklarını da. Abi her yer ışıl ışıl. Her yer ışıl ışıl, tertemiz, sokakları, caddeleri, kaldırımları, yolları çok iyi. Dünya Kupası'nın etkisi tabii burada görülüyor. Çünkü her yer Dünya Kupası'na özel yapılmış yerler çok var burada. Biletleri aslında uygun olsa çok gelinip gidilecek bir ülke Katar. Denizi oldukça temiz. Bakın suyun temizliği. Tabii burada denize girilecek bir alan değil. Çok daha iyi kumsalları, sahilleri var. Ama şöyle mesela şuradan bir bakarsak deniz tertemiz. Sahilde ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi aracımıza binelim. Bir merkeze doğru gidelim. Nerede para bozdurabiliriz? Nereyi gezeceğiz? Bir bakalım. Araba bu arada otomatik vites. Bagajı çok geniş. Bizim zaten çok böyle bagajımız yok ama bagajımız da böyle. Oldukça geniş. Aracımızı hemen buraya park ettim. Burada park yeri bulmak biraz zor. Şöyle bir yere bıraktım. Şimdi şehir merkezine doğru yürüyerek gireceğiz artık. Buralara yürüyerek gezeceğiz. Şimdi çarşının içine girelim bakalım. Sabah daha erken ama en azından bir para bozdurma yer varsa para falan bozarız. Kış ayında sıcağı yaşamayalı bayağı zaman olmuştu. Şimdi yani Kasım'ın soğuğu, Bursa'da kar yağıyor, Uludağ'da. Şehir merkezinde de oldukça soğuk ama biz burada yaklaşık bir 30-35 derece sıcaklıkta gezebiliyoruz. Bunu özlemişim. Ben ta ilk yurt dışına çıktığımda Tayland'a gitmiştim. Şubat ayında gitmiştim. Tabii hem dünya, yani ilk defa yurt dışına çıkıyordum. Soğuktan yaza geçince böyle şok olmuştum. Yani şaşırmıştım o zamanlar. Şubat ayında falan kısa koluyla gezmek benim için inanılmaz farklı bir deneyimdi o zamanlar. Merkezi yere geldik. Burası çarşısı gibi düşünelim Doha'nın. Aslında tam merkezi konumdayız şu anda. Ama şu anda sabah tabii çok erken olduğu için kimse yok. Hemen karşıda Doha'nın gökdelen manzarasını görüyorsunuz. Bana şeyi hatırlattı. Hong Kong'u hatırlattı ama tabii Hong Kong'un daha olmamış hali gibi. Şehir merkezi hatırlatmadı ha. Onun altını çizeyim. Sadece şu karşıda gördüğünüz gökdelenler var ya. Onlar Hong Kong'u hatırlattı. Yoksa şehir merkezi hatırlatmadı tabii ki. Şimdi çarşıya buradan giriyoruz. Tam girişi burası. Sağlı sollu dükkanlar var ama bakın hepsi kapalı. Daha çok erken. Ama yine de fena değil. Yani ileride hareketlilik var. Mesela Kuveyt'te bu saatlerde daha da ölü oluyordu. Hiç insan yoktu. Yine burada var. Bir de burada şunu gördüm arkadaşlar. Turist var. Ülkede turist var. Hediyelik eşyaların olduğu yerler. Magnetçiler. Birçok dükkan var. Magnetler 10 Katar riyali diyor. 10 Katar riyali de yaklaşık 80 lira falan yapıyor. Katar'da daha fazla turist gördüm. Kuveyt'te neredeyse hiç turist yoktu. Dünya Kupası'nın etkisi oldukça burada hissediliyor.
Sabah erken de olsa kafelerin birçoğu dolmuş neredeyse. Kahvaltı yapılıyor. Evet, kahvaltı yapılıyor ve birçoğu da dolu yani. Bakalım kaçtan bozuyorlar. Özlem versene telefonu. Önce bir kura bakalım bir. Önce ne yapıyorum? Ben genelde böyle yerlerde önce $1 kaç Katar riyali ona bakıyorum normalde. Normalde $1 3.64 Katar riyali diyor. Bakayım burada ne kadarmış? 3.64. Evet, burada aynı. Mesela burada yazıyor. Yani burada herhangi böyle çok öldürmüyorlar. Normal bozuyorlar. Şimdi burada ben parayı bozacağım. Sabah buralar böyle hareketliyse akşamüstü falan buralar bayağı bir canlı oluyordur diye tahmin ediyorum. Ama çarşısı güzelmiş ha. Çarşının mimarisi de tam bölgeye uyum sağlamış. Arap çöllerindeki evlere benziyor. Katar'da birçok mutfağı görebiliyorsunuz ama Azerbaycan mutfağını da görmek beni şaşırttı. Nahçıvan diye burada bir restoran var. Şaşırttı beni vallahi Katar'da görmek. Türk mutfağını çok görüyordum da Azerbaycan mutfağını Katar'da görmemiştim. Nahçıvan diye de bir restoran var burada. Buradan Azerbaycan'a da selam olsun tekrardan. Katar'da metro ağı da var. Şimdi içeri girelim bakalım. Şuradan girelim. Soğutucu da koymuşlar içeriye. Buz gibi vallahi içerisinde. Metro da var. Metroda kullanabilirsiniz buraya geldiğinizde. Metro ile de şehrin birçok yerine ulaşım sağlayabiliyorsunuz. İnelim bakalım aşağı. Ben araç kiraladım. Hani metro ile uğraşmıyorum. Ama siz geldiğinizde metro kullanmak isterseniz metroda kullanabilirsiniz. Ben aracı çünkü uygun fiyata kiraladım. 2 günlüğünü 1180 liraya kiraladım. Oldukça yeni. Çok da kullanılmamış yani metro istasyonları. Kullanan insan sayısı da o kadar çok değil. Şuradan ticket alıyorsunuz hemen şu karşıdan. Metro istasyonları oldukça gelişmiş. Metro ile de şehrin birçok noktasına gidebilirsiniz. Bilet fiyatlarına da bakalım bir metroda. Şu abimiz bana doğru geliyor. Herhalde çekme diyecek galiba. Evet, bana doğru geliyor. Ne kadarmış? Pahalı ya. Acaba depozito verdiği için mi? 12 dinar gözüküyor ama tek gidiş 2 dinarmış. Çok değil. Tek gidiş 2 dinar. 1 dinar yaklaşık ne kadar yapıyordu? 15 lira falan metro. Tek gidiş pahalı değilmiş, ucuzmuş. Eğer metroya gelirseniz de bu fiyatları da yolculuk yapabilirsiniz. Yani hemen 2 dinara yolculuk yapıyorsun. Bence çok iyi fiyat. 15 liraya bir yerden bir yere gidebiliyorsun Katar'da. Neyse, ben size burayı göstermek için girdim. Şimdi çıkıyorum burada. Vallahi yürüyen merdivenler var ya, canavar gibi. Tertemiz abi. Hiç kullanılmamış ya. Güvenlik şu an beni izliyor, bakın görüyor musunuz şu karşıda mesela. Okey. Çekme diyor da. Ne olacak Allah aşkına? Şurayı çeksem ne olacak? Ya, kime ne zararım var be kardeşim? Şurayı çekiyorum ha. Yani metronun şoförün suratına mı gittik? Makinistin suratını mı çektik be abicim? Yani şuradayım, şunu çekiyorum. Okey, no problem bro. Ne olacak ya? Allah Allah. Ya kardeşim metro yani halkın kullandığı bir ulaşım değil mi? Ne olacak yani metro istasyonunu çeksem yani? Dünyanın hiçbir yerinde metroyu çekmediyen olmamıştı ha. Burada gördüm şimdi. Allah Allah. Hadi gidelim. Metroyu çekiyorum, tamam mı, içeri? Evet. Metro istasyonu hani girmiyorum yani bilet basıp da girmedim. Tamam. Sadece giriş etraf folyo çekiyorum. Bir tane görevli geldi de. Ya çekme falan yapıyor da böyle. Ne güzel metronuz var işte. Ya ne güzel metronuz var, gösteriyoruz işte. Gelen adam bilmiyordur belki Katar'da metro olduğunu. Şimdi gördü, adam gelirse 15 liraymış bu arada tek yön bilet. Güzel. 15 lira veriyorsun tek yön bilet. Mis gibi istediğin yere ulaşıyorsun yani. Taksi burada dünya paradır. Şimdi bir alışveriş merkezine geldik. Village diye geçiyor. Sabah şu anda saat 11. Dışarıda da insan yok. Çok da sıcak. Dedik ki bir AVM'ye gidelim bari. Hem AVM'sini görelim, bir dolaşalım. Ondan sonra tekrar kendimizi sokağa atarız dedik. Alışveriş merkezi Venedik'e benziyor. Çok da güzel olmuş yani. Alışveriş merkezini böyle kayıklarla gezebiliyorsun. Vallahi değişik bir tarz olmuş ya. Yani çok bence farklılık olmuş yani. Güzel olmuş vallahi. Şimdi alışık da değiliz de böyle bir şey görmeye. Güzel olmuş. Beğendim onu. İçerisi oldukça serin. Mis gibi abi. Dışarısı şu an yanıyor. Saat 11. Bakayım. Saat tam 11 dışarıda. Dışarısı yanıyor. Felaket sıcak.
Biraz burada zaman geçiririz. Tekrardan biraz güneş hafiflesin, atacağız kendimizi sokaklara. Şu an zaten çok gezen de yok. Çok sıcak. Şimdi Arap ülkelerine, Carrefour'a gelirseniz buralarda yemek yiyebiliyorsunuz ve fiyatlar çok uygun olabiliyor. Şu gördüğünüz minik sandviçler var ya, onların fiyatı mesela ne demiş? 4,5 Katar riyali. Hadi 5 desek bile 40 liraya falan geliyor. Yani 35 lira falan yapar herhalde. Bak şurada falafel dürümler var. Falafel dürümlerin fiyatı 5 Katar riyali, 40 lira. 2 tane dürüm yesen 80 liraya çok güzel doyabilirsin burada. Şöyle atıştırmalıklar var. Bunlar 1 Katar riyali, 8 liraya falan geliyor. Hello sir. Mesela o pilavı yiyeceğinizde şöyle bütün tavuk alabiliyorsunuz. Bütün tavuğun fiyatı 22,5 demiş. Hadi 23 desek 180 liraya şöyle bütün piliç alabilirsiniz. Her türlü 2 kişi doyar mesela bununla. Ya fiyatlar çok böyle uçuk fiyatlar değil. Oturup rahatlıkla yemek yiyip doyabileceğiniz yerler bunlar. Yani Katar'a gelirseniz de Carrefour'da karnınızı oldukça uygun fiyatlara doyurabilirsiniz. Alışveriş merkezini gezerken Starbucks'a denk geldim. Hemen bakın burada kocaman bir Starbucks var. Arap ülkelerine gelenler genelde bilir. Starbucks'ı çok severler genelde. Genelde full dolu olur. Burada protesto etmişler ve kimse yok. YouTube şimdi ismini geçirdiğimiz zaman videoyu engelleyebiliyor. Ülkenin ismini geçirmiyorum ama malum ülkeyi protesto etmek için gördüğünüz gibi kimse Starbucks'a ayak basmamış. Burada genç bir kardeşimiz var ama yabancı zaten. Hemen şurada yabancı biri var. Onun dışında gördüğünüz gibi hiçbir tane Katarlı yok. Hiç yok. Yani hiç böyle boş görmemiştim. Arap ülkesinde Starbucks'ın bir tane bile sandalyesi dolu değil. Çok ilginç. Şimdi mesela şöyle bir restoran var, bakın oturmaya yer yok. Her yer tıklım tıklım dolu. Ama bunun bir arka tarafında Starbucks var. Starbucks'ta insan yok. Gerçekten burada halk Starbucks'ı sağlam protesto ediyor. Şimdi bir tane otel tutmuştum, oraya geldim. Burası banyosu, tuvaleti falan. Shapir diye bir otel tuttum. Buranın fiyatı tek gece 2 kişi 1187 TL'ydi tam. İndirim vardı. Çok da iyi fiyattı vallahi. Bir gecelik aldım burayı. Dün gece arabada yattık ama bu gece böyle rahat bir yerde yatacağız. Buraya dediğim gibi 1187 lira verdim. Tek gece 2 kişi. Şimdi İnci Adası diye bir yere ilerliyoruz. Hava karardı burada. Saat şu anda 6 ama hava burada 4.30 gibi kararıyor. Biz bir otele gittik. Otele işte yerleştik. Eşyaları bıraktık falan. Biraz dinlenme falan derken kendimizi yine attık dışarıya. İnci Adası'nın puanları çok yüksekte. Bir görelim dedik, bakalım nasıl bir yer. Katar'da, Doha'da her yer ışıl ışıl. Her yer. Ya inanılmaz bir para harcamış bu şehre. Ve her yer daha yeni yapılmış gibi. Sanki bir bilgisayar oyununun içinde gibi hissediyorsunuz kendinizi. Arabamızı park ettik şimdi. İnci Adası diye bir yere geldik ama burada bir Maserati showroom'u var. İnanılmaz spor araba mağazaları var burada. Ferrari'ler, Lamborghini'ler, BMW'ler, Mercedes'ler, inanılmaz markaların en lüks araçlarını bulabileceğiniz yer İnci Adası. Biz de oraya geldik şimdi, bir dolanalım dedik. Artık zenginliğin en üst noktasında. Katar'da zenginliğin en üst noktası burası diyebilirim. Zaten yolları, ışıl ışıl olmasının her yeri falan filan, ya inanılmaz ya. Şu an gece ama adamlar gündüze çevirmişler neredeyse yolları. Yolların temizliği, bakımı oldukça iyi. Katar'da araba kiralarsanız aracınızı çok dikkat edin. Hız kurallarına uyun. Çünkü burada hızlı giderseniz her yerde radar var ve ceza yiyebilirsiniz. Emniyet kemeriniz takılı olsun, emniyet kemerini bile görebiliyorlar kameralardan. Buna çok dikkat edin ve her yere park etmeyin. Park edilen noktalar var. Aracınızı çekebilirler. Çok dikkat edin. Araç kiralayacaklara tavsiyelerim bunlar. Vay, vallahi çok güzel yapmışlar İnci Adası'na. Işıl ışıl. Kendimi GTA Vice'de sandım yani. Evet, çok güzel. Gerçekten yapay ya. Her şey müthiş yapay yapmışlar ya. Ve her şey o kadar yeni ki yani sanki hiç kullanılmamış. İnsanlar o kadar az ki ya, yıpratmamışlar yani. Her şey temiz, inanılmaz güzel yani, yepyeni. Yolun, bakar mısınız, yollar yepyeni, tertemiz. Yollarda bir yıpranma bile yok. Trafik hiç yok. En yoğun olduğu saatler diye tabir edebileceğim saatler. Mesela saat biz 5.30-6'da yola çıkıyoruz. Dışarı çıktık arabayla. Hiçbir yerde trafik yoktu.
Yanlış yollara girmeme rağmen. Hatta biz akşam oldu ya dedik. Videoda tam çekememiştim dedim. Şimdi çok iyi çekmez kamera diyecektim ama öyle ışıl ışıl ki. Tek eksik insan. İnsanlar yok. Yani çok az insan var. Yani bir bilgisayar oyunu düşün. Bir şehir oluşturuyorsunuz. Ama içine insan sanki koymamışsınız gibi. Her şey yepyeni, sıfır. Ama insan sayısı çok az. Kasım ayında akşamları da böyle güzel esiyor. Terlemiyorsunuz. Nem de yok. Değil mi hocam? Herhangi bir nem falan yok. Hava da çok güzel esiyor vallahi. Ilık ılık. Nereden gidelim? Gel buradan karşıya geçelim hadi. Kaldırımda da yürüyecek yer. Kaldırımda evet. Harbiden nasıl kaldırım yapmışlar ya? Buradan yürüyemiyorsun harbiden. Baksana yolu kapatmışlar sandalyelerle. Yürümenin mümkünatı yok ya. Tamamen doldurulmuş bir bölgenin üzerinde yürüyoruz şu anda. Doldurulmasına rağmen hiç doldurulmuş gibi değil vallahi. Çok güzel yapmışlar. Şuradan çıkalım kaldırıma. Doha'da bu tür araçları her yerde görebiliyorsunuz. Bir tane daha korvet geçiyor şimdi. İnanılmaz araçlar görüyorum burada ya. Özellikle bu İnce Adası'nda çok görmeye başladım. Burada hemen Porsche'nin mağazası da var. Elektrikli aracını da burada şarj ediyorlar. Mağaza da burada. Abi Porsche eyvallah. Lamborghini eyvallah. Ferrari eyvallah. Kardeşim bu Rolls Royce ya. Rolls Royce bu ya. Ve Rolls Royce'un Jeep'i ya. İnanılmaz bir araç yani. Onu harbiden belli bir paran da olsa onu alamıyorsun ya. Öyle bir araçtan bahsediyoruz. Marinaların olduğu yere doğru geldik şimdi. Yalnız Singapur'a benziyor ya. Benziyor, bir Singapur havası var. Ama Singapur'un terk edilmiş hali. Evet, cumartesi akşamı ama yok, insan yok. Nüfusu zaten az. Çok böyle huzurlu bir yer olmuş bu sahil kenarı. Güzel bir ambiyans var. Güvenli bir ortam. İnsanlar çok huzurlu, sakin. Şehirde hiçbir şekilde şey yok böyle. Bir telaş falan yok. Herkes sakin, yavaş, ağır adımlarla işliyor hayat. Ama burada yani insan yok ya. Hani her nereye gidersem gideyim boş sokaklar, AVM'ler boş caddeler. Bir tek AVM'ler dolu. Evet, AVM'ler çok dolu. Orada da alışveriş yapıyorlar. Zaten pek yapacakları da bir şey yok gibi. Buradan diyor ki servisler kalkıyormuş buradan. Bu servisler sizi şu karşıda gördüğünüz adacık var. Minicik bir adacık orası. Sizi oraya götürüyor. Orada da restoranlar falan var. Tabi buralar Ubersonik zenginlerin gittiği yerler. Tamamen yapayla oluşturulmuş arkadaşlar buralar. Tamamen yapayla oluşturuluyor. Lüks lüks evleri dikmişler. Kafeler, restoranlar, böyle bir sahil kenarı yapmışlar. Yalnız kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum ama burada muhteşem bir manzara var. Bura biraz daha hareketli gibi sanki. Bak burada en azından sokak satıcısı demeyeyim de ayıp olur şimdi sokak satıcısı dersem. Bir satıcılar falan var. Bir şeyler satıyorlar. Ne varmış burada? Çikolata ile ilgili bir şey herhalde. Krep, Nutella falan var. Pankek, aynen. Pankek üzerine de çikolata. Şimdi ona sokak satıcısı dersek harbiden ayıp olur yani. Dükkan gibi çünkü. Şimdi gördüğünüz tüm tekneleri unutun. Abi salon yapmış adam bak. Şurada bir abim var bak. Abimi görüyor musunuz bak. Bak. Abim orada nargilesini yakmış. Nargile mi yakmış? Yok, nargile yakmamış. Hakkını yemeyelim. Ayak üzerine atmış, elinde telefona oturuyor. Abimin yatı da bu. Ev ya. Bildiğin ev. Yani inanılmaz bir zenginlik var Katar'da arkadaşlar. Bu zenginliğe şahit oluyorsunuz burada. Bu bulunduğum bölgeyi size daha iyi anlatabilmek için haritadan konumu ekliyorum. Nasıl bir doldurulmuş, nasıl bir adanın içerisindeyiz. Haritadaki resmini size ekliyorum videoya. Tamamen her şey yapay arkadaşlar. Gördüğünüz tüm binaların hepsi yapay bir zeminin üzerine inşa edilmiş. Galiba bu tarafı bitirdik herhalde. İnce Adası'nı bitirdik. Bunların bir sürü ada isimleri var. Her adanın farklı ismi var. Biz İnce Adası'nı geziyorduk. Şimdi İnce Adası'ndan çıkıyoruz. Başka bir adaya daha gideceğiz şimdi. Böyle bütün adaları böyle gezmeye çalışacağız. Zaten Katar'da gece de olsa, geç saat de olsa o ışıltı bitmiyor. İnsana gelirsek zaten insan 6'da da yoktu, gece 12'de de olmaz.
Gece 1'de de olmaz. İnsan zaten hiç yok piyasada. Kuveyt'te üzerine sürüyorlardı arabayı. Çok kurallara uyan yoktu aslında. Ama Katar'da öyle değil. Trafik kurallarına gerçekten uyuyorlar. Sokakların her yeri ışıl ışıl. Galiba biz sağdan gidecektik ama ben galiba düz seçtim. Ya da doğruyu seçtim. Yani çok karışık yolları ya. Çok fazla yol seçeneği olduğu için harita şaşırıyor. Araç mı geçiyor? Evet, araç geçiyor bundan. Yollar, oha, giden arabaya bak. Oha, çok ilginç. Abi neler göreceğiz burada daha bakalım ya. Şimdi Raffles Otel'in oraya geldim. Şöyle göstereyim ben size. Müthiş bir tasarım var. Bunu panoramik, ya böyle net gören bir yere geçeceğim şimdi birazdan fotoğraf çekilmek için. Raffles Otel Singapur'da da vardı. Singapur'daki olayı şöyleydi. Michael Jackson kaldı diye biliyorum Singapur'daki otelde. Bir de Singapur'daki Raffles Otel'de paran var diyelim, kalmak istiyorsun. Yine de kalamayabilirsin. Sadece önemli bir kişilik olman gerekiyor. Hem paran olacak hem de önemli bir kişilik olman gerekiyor. Singapur'daki bu şekildeydi ama Doha'daki böyle bir şart arıyorlar mı bilmiyorum. Çünkü burası çok büyük. Böyle bir şart arayacaklarını sanmıyorum. Ama Singapur'daki ufak bir yerde. Herkes kalamıyordu orada. İçeriden de bu arada inanılmaz müzik sesleri geliyor. Şimdi sahile doğru geçiyoruz. Bu oteli net iyi bir yerden görebileceğimiz bir yerde fotoğraf çekileceğiz. Yalnız burası çok iyiymiş be. İnanılmaz panoramik manzaraları var buranın. Arkanda zaten şöyle bir otel var. Singapur'un gemi oteli varsa Doha'nın da Raffles Oteli var. Yalnız her yerde çok ilginç şeyler görüyorum. Şimdi bu otelin önünde şöyle bir şey var. Ne desem buna bilemedim ya. Ne diyorsun Özlem? Bunun nedir bu? Lamba da değil, yok herhangi bir bağlantısı yok gibi. Değil mi? Lamba gibi göstermişler böyle. Işıklandırıyorlar. Değişik bir tarz olmuş ya. Evet. Şehrin ışıklarından şöyle belli oluyor. Bakın şuralar, aydınlığa bakın havadaki. Şuralar simsiyah. Şehir inanılmaz ışıl ışıl. Resmen havayı aydınlatıyor ya. Bu taraflar %100 bana Singapur'u hatırlattı. %100. Singapur'a aşırı benziyor. Yani aşırı ışıklandırması falan, sahile aynı Singapur diyebilirim yani. Çok temiz. Singapur'dan tek farkı şu: ses az. Singapur çok daha gürültülü bir yer. Burada ses hiç yok gibi bir şey. Zaten bankların hepsi boş. Çoğu bank boş. Katar'ı ben böyle beklemiyordum açıkçası. Katar beni şaşırttı. Ben Katar'ı Kuveyt'in bir tık üstü biliyordum ama buranın Kuveyt'le alakası yok. Kuveyt çok daha geride kalıyor. Katar çok daha gelişmiş bir ülke. Dubai ile yarışabilir Katar neredeyse. Tabii bir Dubai değil ama Dubai ile yarışabilir. Şimdi buraya çok güzel bir yer yapmışlar. Şöyle bakın, siz belki şuradan görüyorsunuz, basamaklar var, görüyor musunuz? Aslında burası müthiş bir manzara izleyeceğiniz, oturacağınız, yanınızda cipsinizi, içeceğinizi alabileceğiniz ve şöyle bir manzaraya karşı oturup biraz kafa dağıtacağınız bir yer olmuş burası. Ama burada şöyle bir sıkıntı var tabii. Bunu yapacak bir nüfusları çok yok. Yoksa bizde olsa buralar var. Burası müthiş dolmuştu etrafta. Neyse, geçelim efendim oraya. Şöyle bir harika manzarası var. Gerçekten manzarasını çok beğendim. Çok huzurlu, sessiz, sakin, kafa dinlemelik bir şehir derler ya. Doha öyle bir şehir arkadaşlar. Ben şu manzaraya bayıldım. Gerçekten otelin mimarisi beni çok etkiledi. Çok beğendim ben bu otelin mimarisini. Çok da güzel, otelin hemen dibine şöyle bir yer yapmışlar. Basamakları koymuşlar. Bu arada ahşap burası tamamen. Denizin kenarındasınız. Şöyle basamaklara oturup, şimdi kapkaranlık, belli olmuyor ama basamaklara oturup şöyle şuranın tadını çıkarıyorsun. Şehir planlama olayında benden tam not aldı. Çok güzel planlamışlar. Her şeyi o kadar güzel yapmışlar ki. Birçok ülkeden örnekler almışlar. Bu örnekleri de çok güzel ülkede uygulamışlar. Balık tutmak ve yüzmek burada yasakmış. Şimdi araca doğru yürüyoruz. Arabaya bineceğiz. Bir yer daha var. Böyle dönme dolaplar falan filan var. Oraya doğru ilerleyeceğim. Bakalım orada durumlar nasıl.
Ya burada şöyle bir olay var. Burada bir sürü ada var, tamam mı? Bu adaların hepsinde olay farklı. İşte Civan Adası'nda olay farklı, işte bilmem ne adasında olay farklı. Yani hepsinde hayat farklı. Biz bunları bilmiyoruz. Mesela şu anda belki sallıyorum X bir adada başka bir hayat var. İnsanlar belki orada ama ben bunu bilmiyorum tabii. O yüzden de bana etraf boş gelebilir ama yoldan hiç araba göremiyorsunuz bu arada. Bakalım şimdi adaların hepsini deniyorum. Şimdi bir yer daha var. Dönme dolap falan var. O odaya gideceğim. Bakalım orada durumlar nasıl. Burada hepsi birbirine çok yakın. Eğer arabanız varsa çok güzel. Arabanız yoksa sıkıntı ama. Yani ben işte taksi tutayım, o adaya gideyim, bu adaya gideyim, şu adaya gideyim. Bütçe dayanmaz. Araba kiraladım mı mis. Biz de arabayla şimdi bineceğiz, başka yere gideceğiz. Zaten ülkede yakıt da ucuz. Bakalım, Katar'ı geziyoruz. O ülke bu arada oldukça güvenli. Hiçbir sorun yaşamadık. Devam ediyoruz. Vizesiz olarak gelebileceğiniz en güzel ülkelerden bir tanesi Katar bence. Kesinlikle indirimli, uygun bilet bulursanız %100 biletinizi alın. Hiç endişeniz olmasın. Katar çok güzel bir yer. Ailece gelinir mi? Araba kiralarsanız ailece de gelebilirsiniz. Ama araba kiralamazsanız çocuklarla oradan oraya gitmek biraz zor. Yani metroyla mı gideyim, taksiyle mi gideyim biraz zorlaşırsınız. Ama kesinlikle bir tane araç kiralayın. Ailenizle çok güzel Katar'ı gezebilirsiniz. Şimdi başka bir yere gidiyorum. Daha fazla konuşmayayım hadi. Evet, Doha'daki yasaklar. Belki Doha demeyelim. Bu adadaki yasaklar. Bunların hepsi ada ayrı. Burada ateş yakmak yasak. Nargile içmek yasak diyor. Balık tutmak yasak. Kaykaya binmek yasak diyor. Balıklara yem vermek yasak. Köpek gezdirmek yasak. Çadır kurmak yasak. Bisiklet sürmek yasak. Yüksek sesle müzik dinlemek yasak. Allah Allah. Video kaydını almak yasak mı diyor harbiden? Ne alaka? Motosiklet kullanmak yasak. Tamam da video ne alaka onu anlamadım. Tamam eyvallah. Singapur'a özeniyorsun. Her yere de ona benzer yapıyorsun ama kardeşim yasaklara niye özeniyorsun? Yasaklarını da aynı yapmışsın. Yasakları da hemen hemen aynı olmuş vallahi. Az önce tam şuradaydık. Şimdi onun tam karşı tarafına geldik. Birazdan onun daha da ilerisine gideceğim. Şu karşıya geçeceğim. Bakın şurada da bir dönme dolap görüyorsunuz değil mi? Şimdi ona doğru gideceğim birazdan. Ama önce burada böyle bir yemek yerleri gibi bir şey gördüm. Emin olmam lazım. Bir oraya gidiyorum. Şuralarda olması lazım. Şimdi gideceğim bakacağım. Buradan belli olmuyor pek. Bir de ona bakacağım. Oraya doğru ilerliyorum. Videoyu siz de izliyorsunuz. Görüyorsunuz Katar'ı. Katar beklediğiniz gibi mi? Ben çok şaşırdım Katar'a. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin yorumlarınız da benim için çok önemli. Yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Katar hakkında siz de videoya görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Şimdi şöyle bir yere geldik. Bakın şu gördüğünüz konteynerlerin hepsi yemek yiyeceğiniz noktalar. Bu konteynerlerin hepsinde işte döner var, dondurma var, patatesçi var. Mangal diyeceksiniz, mangal tarzı etler var. Aklınıza gelebilen birçok canınızın çektiği yemekleri burada bulabiliyorsunuz. Hepsi konteyner. Konteynerin içinde dükkanlar var. Genelde böyle herkes arabasıyla yanaşıyor. Ya arabasında yiyorlar ya da restoranda ama genelde çoğu arabada alıp arabada yiyor ve arabada oturuyorlar. Çok fazla dükkan var burada. Hepsi konteyner dükkan bunların. Arabanla yanaşıyorsun. Yanına hemen birisi geliyor zaten. Menüyü veriyor sana. Sen yemeğini seçiyorsun. O sana yemeği getiriyor. Ondan sonra zaten alıp uzuyorsun veya arabada karnını doyuruyorsun. Bakın mesela konteynerlerin hepsi bu tarz. Şurada da var mesela. Pizzacı var yine. Bakın mesela konteynerleri görüyorsunuz. Karşıda da konteyner var. Hemen şurada da bir konteyner var. Doha'da geceleri de sokak lezzetleri bu şekilde. Şimdi Al-Maha diye bir adaya daha geldik. Nereye gelirseniz gelin şu karşıdaki oteli %100 görüyorsunuz. Öyle bir otel yapmışlar ki hangi adaya gelirsen gel o oteli görüyorsun ya. Şimdi dönme dolaplar hemen şurada. Birazdan dönme dolabın oraya da gideceğim. Yalnız bu Al-Maha da çok iyiymiş. Al-Maha'nın sahili gerçekten 10 numara. Buraya sandalye de atmışlar mis gibi. Manzara çok iyi. Zaten bank %100 buluyorsunuz. Yani genelde boş oluyor. Vay, buranın manzarası çok iyiymiş ya. Doha'nın en iyi manzarasını burada görebiliyorsunuz. Dönme dolap var. Orayı çok merak ettim. Oraya doğru ilerliyorum. Bu Al-Maha herhalde tamamen eğlence üzerine. Müzikli restoranlar var. Gece kulübü de diyebilir miyim? İçini görmedim. Gece kulübü bilmiyorum ama gelirken böyle çok lüks yerler gördüm. Restoranlar gördüm. İçeriden bangır bangır müziklerin geldiği yerler gördüm. Al-Maha biraz daha böyle prestijin iyice yükseldiği, eğlencenin iyice yükseldiği bir ada olarak görüyorum.
Ya Katar videosu galiba biraz uzun oluyor, kusura bakmayın. Biraz çok fazla gezdik bugün. Arabanın da etkisi var tabii. Arabaya biniyorsun, istediğin yerde iniyorsun. Şimdi buraya geldik ama ben buraya içeri girmesini ücretsiz sanıyordum. Meğersem şöyle, hemen şu karşıda gördüğünüz bankolar var ya, oradan bilet alıyorsunuz, içeri giriyorsunuz, içeride her şey sınırsız. Yani bizdeki gibi değil, işte bilet alayım, işte içeriden jeton alayım, ona buna bineyim değilmiş. Şuradan bir bilet alıyorsunuz ve içerideki her şeyi sınırsız biniyorsunuz. Biz de şimdi bunu yapmayalım dedik. Saat zaten 10.30. O yüzden girmeyeceğiz içeri. Fiyatlar ne derseniz, yetişkin 200 riyal, çocuklar 150 riyal. Yani yetişkinler 1600 liraya falan geliyor. Eğer içeri girmek isterseniz. Ben burayı işte jeton tarzı sanıyordum. Dedim ki içeri gireriz, içeriği geçeceğiz. Yani bir şey bilmesek bile belki dönme dolaba bir jeton alırız dedim. Ama öyle değilmiş ya. Bir tane ticket alıyorsun, hepsine biniyorsun. Biz de hepsine binip ne yapalım şimdi? Saat olmuş zaten 10.30. Birazdan kapanır burası belki de. Öyle geldik buraya. Burayı da görmüş olduk. Al Maha Adası böyle biraz eğlence üzerine kurulu. Biraz daha böyle kalitenin arttığı mekanlar var burada. Çok fazla arttığı mekanlar var. Maha Adası da bu şekilde. Şimdi biz bu sahile yine geldik. Burada restoranlar da var. Böyle konteynerde tarzı yine. Yemeğinizi bu manzaraya karşı yiyebilirsiniz. Buraya gelmenizi %100 tavsiye ederim. Doha'ya gelirseniz Al Maha Adası'na da gelin. Şöyle harika bir manzarası var. Neyse. Efendim ben videoyu artık kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız da çok sevinirim. Elimden geldiğince size Katar anlatmaya çalıştım. Gördüğüm yerleri sizle paylaşmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir veya az çok Katar hakkında bilgi verebilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Yarın yeni bir gün olacak bizim için. Yeni bir video çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü izleyenlerin çoğu abone olmuyor. Olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Yarın yeni bir gün. Yarın yine Katar'ı gezeceğiz. Yarın nereleri gezeceğiz bilmiyorum. Bugün felaket gezdik çünkü. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.